Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi değerli konuğumuz ağız ve diş ve çene cerrahı doçent doktor Umut Demetoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyiz. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Hemen hocam soruyorum ilk sorumu. İmplant tedavisi zor bir tedavi midir? Biraz bahsedebilir misiniz bize? İmplant tedavisi aslında artık çok basit ve hızlı bir tedavi oldu. Çoğu diş hekimliğindeki uygulamalardan, diş çekimi olsun, kanal tedavisi olsun çok daha zorlu tedaviler aslında. Hem operasyonun kendisi hem de operasyondan sonra ki süreç baya bir kolaylaştı. İlk zamanlarda bir 20 yıl önce böyle değildi. Hem çok daha fazla bekleniyordu. İmplantın üst yapısı işte porselenli, üstüne porselen o dişin baş kısmını koymak için çok bekliyorduk. O zamanlar kısaldı. Yapma işlemlerimiz implantların gelişmesiyle çok kısaldı, operasyon süreleri de. Çok zorlu bir süreç değil işin doğrusu. Gerek operasyon gerek sonrası. Hocam peki implantta marka önemli midir? İyisi kötüsü var mıdır böyle bir şey? İşin doğrusu bu çok sorulan bir soru hastalarımız tarafından. Evet. İşte Türk implantı, yerli implantı Evet çok soruluyor, kafa soruluyor. karışıyor. İşte Alman implantı olsun diyen hastalarımız var, İsviçre implantı olsun diyen hastalarımız var. İşin doğrusu burada önemli olan bazı yeni implant firmalarına, biz de yeni giren özellikle ithal implant markalarına biz süre veriyoruz. Çünkü biz hastamıza implantları yaptığımızda implantların üstüne birkaç yıl sonra farklı ya da 5-10 yıl sonra yeniden parçalar gerekebiliyor. Önemli olan markanın devamlılığını sağlaması. Bu yönde de işte gerek yerli implantlarımızda çok eski implant firmaları var. Yabancı implantlarda da yine birazcık daha eski firmaları ya da en azından devamlı olan yerli firmaları da tercih ediyoruz bu konuda. Önemli olan bize 5, 10, 20 yıl sonra da bulabileceğimiz sağlam markalar bulmak. Burada biraz da hastanın nasıl kullandığıyla da alakalı değil mi? Ağız sağlığına, Tabii nasıl ki. kullandığıyla. Yani implant tedavisinin başarısı aslında 3 ayaklı. Bir, operasyon yapan hekimin becerisi, deneyimi. İkincisi, evet yine implant firmasının geçmişi ve kalitesi. Yani çoğu implant markası aslında belli bir kaliteye geldi. O konuda çoğu sorunlar çözüldü. Üçüncüsü de ve en önemlisi de hastanın kendi bakımı, implant yaptıktan sonra ve üstünün dişleri yapıldıktan sonraki bakımı, temizliği, rutin kontrole gelip gelmemesi. Tabii yine kendinin bir kronik rahatsızlığının olup olmaması, yine bu işte kontrolsüz diyabet olsun, bu osteoporoz olsun, kullandığı ilaçlar olsun. Sigara tüketimi burada çok önemli. Aslında sigara tüketimini hiç istemiyoruz. Hatta bazı Avrupa ülkelerinde sigara kullanan hastalara hiç implant endikasyonu, yani implant dahi yapılmıyor çoğu yerde. Tedavi sürecinde sıkıntılı değil mi? Yani yaparken değil mi? Tedavi sürecinde de sıkıntılı çünkü çene kemiklerimizin beslenmesini bozuyor. Kemik implanta böyle iki elle sarılacakken böyle ufak ufak parmaklarının ucuyla tutuyor sigara içen hastalarımıza. Çünkü beslenmesi zayıflıyor çene kemiklerimizin çok fazla. Sonrasında da sıkıntılar yaratıyor. Diş eti rahatsızlıklarının oluşmasını ve oluştuktan sonra da ilerlemesini çok hızlandırıyor sigara tüketimi, yüksek sigara tüketimi bakımla birlikte. Kişiye özel implant uygulaması var mı? Evet, son yıllarda çok arttı. Neden arttı? Çünkü implant tedavileri artık aslında oturdu. 20-30 yıl önce yapılan implantlar artık yavaş yavaş onları da hastalar doğal dişlerini kaybettiği gibi onları da kaybetmeye başladı. Ama her kaybetme tabii bir kemik erimesi, bir kemik kaybını da birlikte getiriyor. Şimdi geriye kalan kemikte hastalarımızda bizim konvansiyonel yani klasik implantlarımızın olmadığı durumlarda hastalara kemiğine tam uygun olan tomografi alıyoruz. İşte onun çeşitli programları var ve Türkiye'de de birkaç firmamız oldu. Kişiye özel implantlar yapılıyor. Bunun da en büyük avantajı hem hastalarımıza işte süre olarak çok kısalıyor. Çünkü bir kemik arttırımı süresine gidildiğinde en az 6 ay ile 1 yıl süresince dişlenmesini uzatıyoruz hastamızın. Kişiye özel implantlarda direkt fabrikasyon değil, özel üretimlerle üretildiği için bu hastanın dişlenme süresi operasyondan sonra 3 aya kadar düşebiliyor. Hatta daha az gelişmekte. Peki hocam şimdi implant hastası kemik erimesi ya da kemik yetersizliği var. Bu o hastanın kaderi midir yoksa bu tür hastalarda farklı bir uygulamaya başvuruyor musunuz? Evet, çok farklı seçeneklerimiz var artık. Genellikle hem işte alt çenemizde olsun hem üst çenemizde olsun genellikle arka bölgelerde sıkıntı yaşıyoruz. Yani arka bölgelerde işte hastalarımızın sinir
sinirden yoğun bölgeler var. Üstte de bu sinüs dediğimiz boşluklar var. Yani kemikten yetersiz bölgeler var. Hani bu hastalarımıza eskiden işte 6'dan az olmaz, 8'den az olmaz diyorduk implant sayısı. Tam protez, sabit takıp çıkarmalı bir protez değil de sabit kullanabileceği bir protez için. Yalnız son yıllardaki gelişmeler yine hani 4'er implantla bu sinirden az olan ve kemiğin daha iyi olduğu bölgede 4'er implantla hastalarımıza implant üstü sabit bir protez yani dişlenme sağlayabiliyor, yapabiliyoruz bu konuda. Yine ön bölgelerde de dahi yeterli kemik orada da yoksa mesela üst çenede elmacık kemiklerimizden, zigoma implantı dediğimiz elmacık kemiklerinden faydalandığımız implantlarımız var. Yine onları kullanarak 4 adet ya da 2 adet zigoma implantı ya 2 adet normal implantla yine tam bir protezlenme, tam bir dişlenme sağlayabiliyoruz hastalarımıza. Yine alt çenede ve üst çenede sizin sorduğunuz gibi kişiye özel implant kullanımı da uygulanması da arttı. Son yıllarda o en son gelişmemiz o zaten. Kişiye özel implantlar. Onun dışında eğer yine hastamız konvansiyonel implantlar istiyorsa, geleneksel implantlar istiyorsa çene kemiklerindeki bu erimeleri, bu kemik grefti dediğimiz, halk arasında kemik tozu da denen işte kemiğin hacmini arttırıcı işlemlerle önce kemiğin hacmini arttırıyoruz. Uygun bir kemik oluştuktan sonra yine konvansiyonel implantla yani klasik implantlar diyeyim o silindirik vida tarzı implantlarla normal protezlerimizi yapabiliyoruz o implantların üstüne. Çeşit çok sayıda seçeneğimiz var. Hocam zigoma implantı ne? Nasıl yapılır? Evet, zigoma implantı aslında bizim normal o vida gibi duran implantlarımız klasik yaklaşık aşağı yukarı 10 mm boyundadır. Yani 1 santim boyundadır yaklaşık bir diş kökü kadardır. Zigoma implantı dediğimizde farklı değil aslında aynısı ancak biraz daha uzunu yani normal bir implant ortalama 1 santimken burada 5-6 santim uzunluğunda bir implanttan bahsediyoruz. Çünkü elmacık kemiğinden dişlerimize uzanan bir implant bu. Asıl kendi ankrajı diyoruz işte, kendi buradaki stabilitesini, kendi kemikten aldığı dayanağı zigoma yani elmacık kemiğimizden alıyor. Uygulanması normal implantları lokal anestezi yani normal iğnelerle uyuşturarak, bir dolgu yaparak yaptığımız iğnelerle uyuşturarak yapabiliriz ama zigoma implantlarını genellikle yine genel anestezi ya da en azından sedasyon altında yapıyoruz. Bir farklılığı bu. Ama tabii en büyük avantajı bu kemik greflemesi demiştik ya, kemik tozu ilavesi ve buna bağlı hem zaman kaybımız çok büyük. Yani 6 ayla 1 sene arasındaki zaman kaybını üst çenede bizim için ve hastalarımız için çözüyor olması. Yaklaşık bir 3 ay içinde hastalarımızı dişlendirebiliyoruz zigoma implantlarıyla da. Bazen çok iyi tutunduğu zamanlarda operasyondan hemen sonra ya da birkaç gün içerisinde de geçici dişleri dahi yapabiliyoruz. Eğer yeterli sıkılığı aldıysak implanttan, kemikten ya da. Evet. En büyük avantajları bunlar. Az önce bir değindiniz kemik grefti diye. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Yani bu diş implantlarında greflemeye ihtiyaç neden duyulur? Neden duyulur? Nedir, neden duyulur? Böyle sorayım yani. Yani implantlarımızı aslında duvara çakılan bir çivi gibi düşünürsek çok devamlı bir yük altında, devamlı bir basınç altında, devamlı bir kuvvet altında kalacaklar. İmplantın yani çivinin tutunduğu duvarın da yeterli böyle kuvvette, sağlam, dirençte olması lazım ki uzun yıllar görev görebilsin. Şimdi tabii bazı hastalarımızda bu yeterli kemiği ve yeterli kalitede kemiği bulamıyoruz. Bu tip durumlarda kemik grefti dediğimiz, kemik tozu dediğimiz materyallere başvuruyoruz. Bu kemik grefti dediğimiz hastanın kendisinden de alınabiliyor. İşte bazen çok büyük vakalarda, çok büyük yetersizliklerde kalça kemiğinden de alınıyor. Ya da çenelerin belirli başka bölgelerinden de alınabiliyor. Yine dışarıdan, yani insan kaynaklı çene grefleri, kemik grefleri var. O da yine işte kadavralardan alınabiliyor, canlı insan donörlerinden alınabiliyor. Yine sığır kemiğinden kaynaklı kemik greflerimiz var ama bunların kullanım şekli tabii vakadan vakaya değişiyor kullanacağımız durumda. Peki süreç nasıl ilerliyor? Şimdi hani biraz askıda kalmasın istiyorum aslında. Evet. İmplant zaten belli bir süreyi kaplıyor. Önce implantları yerleştiriyorsunuz, bir iyileşme süresi falan oluyor, bunu az çok biliyoruz ama bu kemik hani grefleme işin içine girdiği zaman süreç ne kadar uzuyor? Yani bu ameliyat gibi bir şeydir. Başka bir yerden kemik almak, yerleştirmek. Bu iyileşme süreci nasıldır? Hastaları neler bekliyor? Biraz bunlardan bahsetsek. Neler bekliyor? Şimdi aslında
çenelerin greflenmesi, augmentasyon diyoruz. Yani çenelerin hacminin arttırılması işlemlerinde implant konusunda iki çeşidimiz olabiliyor da iki türü diyelim. Birincisi implantları yerleştiriyoruz çene kemiklerine ve implantların etrafına yetersiz kemikse önce kalınlaştırmak için, yani destek amaçlı. Biraz daha küçük operasyonlar bunlar diğerlerine göre. Yani implant yerleştireceğimiz bir ana kemiğimiz var çenelerimizde. Biz sadece destek amaçlı kemik greflerini, kemik tozlarını koyuyoruz oraya. Bir de hiç artık implantı koyamayacağımız, yani tutturacak kadar bile kemik olmadığı durumlarda o kemik grefleme işlemleri tabii çok volümü artıyor. Kemik oluşumu da vücudumuzda daha birazcık yavaş işleyen bir süreç. Hiç implant koymadığımız önce kemik grefti, kemik tozu diyelim halk arasındaki tabiriyle, ya 6 ile 1 yıl arasında bir süreç bizi bekleyebiliyor bu süreçte. Daha sonra da implantlarımızı yerleştiriyor. Yani yaklaşık 1 yıllık bir süreç bekleyebiliyor. Sabır isteyen bir Sabır tedavi. isteyen. Ama implantlarımızı koyup aynı anda grefleme işlemi yaptığımızda bu süreç çok aşırı yani değil. Aynı yani 3 ile 6 ay arası diyelim ortalama. Tabii kişiden kişiye, vakadan vakaya çok değişiyor bu süreçlerimizde. Hocam bu zigoma implantlarında siz biraz önce tarif ettiniz, işte dişten başlayıp elmacık kemiğine kadar uzanan bir implant. Bu işlem süresi ağırlı mı yoksa çok böyle komplikasyon getirecek bir şey mi? Onlara da biraz açıklık getirirsek. Tabii şimdi yani gerek zigoma implantı olsun, gerek normal implantlarımızda olsun, hani sağlık işin içine girince %100 bir başarı oranından söz etmek yanlış olur. Ama yine %95'lerin üzerinde bir başarı oranı var. Bu da bayağı yüksek bir başarı oranı. Zigoma implantlarına gelecek olursak neler bekliyor hastalarımızı? Tabii ki biraz yine ameliyat sonrası bir hafta 10 gün süren bir şişlik, ödem ama hani ağrı kesici, basit ağrı kesicilerle giderilebilecek ağrılardan bahsedebiliriz. Yine bir 2-3 gün sürebilecek bir kanama ağız içinde daha çok. Bunlarla karşılaşabiliyoruz hastalarımızda. Hani yemek olsun, yemek yeme olsun, sosyallik olsun çok fazla şeyden kopmuyorlar, hayattan işin doğrusu. Yani bir 2-3 günlük istirahat dönemi yeterli oluyor zigoma implantlarında da, elmacık kemikleri implantlarında da. Çok büyük, abartılacak şekilde ağır bir ameliyat değil. Sonrasında dikkat etmemiz gereken şeyler? Yine normal implant, yani klasik implantlarla aynı. Mutlaka biz bir 10-15 gün önceden mümkünse, çoğu hastamız olmuyor gerçi, sigara kullanımını önermiyoruz hastalarımıza. Yine sonrasında da bir 10-15 gün sigara kullanımını bırakmalarını istiyoruz. Alveolit tablosu için mi? Alveolit tablosu için mi? Alveolit tablosu için değil ama geniş diş etlerini açıyoruz tabii zigomalara ulaşmak için. Yara yerlerimiz taze. Sigara tüketimi bizim bu yara yerlerimizin iyileşmesini çok geciktiriyor. Yara iyileşmesi için diyebiliriz. Aynen. Hatta o diş etlerin tekrar açılmasına bile sebebiyet verebiliyor. Birinci sebep o. İkinci sebep de yine kemiklerin beslenmesi için. Kemikler ne kadar iyi beslenirse implantta başarı hem kısa dönemde hem uzun dönemde o kadar iyi olur. Hani sigara sağlığa zarardır diye hep alışmışız ama niye, neden hani? Ondan bahsedip sigara zararlı deriz ama aslında ne kadar ciddi etkileri, zararları var. Etkileri var. Değiliz. Hani biraz klişeye dönmüş durumda ama bizim alanımızda dediğim gibi gerek dişleri tutan kemiklerde direkt diş etlerimizin beslenmelerini çok kötü yönde etkilediği için hem kendi doğal dişlerimizin hem implantlarımızın etrafında o diş eti rahatsızlıklarının ilerlemesini, şiddetini çok arttırıyor. O yüzden en büyük sakıncamız sigara. Peki, çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederiz. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz ağız, diş ve çene cerrahi uzmanı doçent doktor Umut Demetoğlu ile beraberdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.